Hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Restoranlarda, özellikle balık ve kebap restoranlarında ara sıcak olarak verilen paçanga böreğini bugün kendimce farklı bir şekilde yorumlayacağım. Bunu akşam yemeği olarak ya da sabah kahvaltısında sizler de yiyebilirsiniz. Umarım beğenecek ve evinizde deneyeceksiniz tarifimi. Hadi buyurun yapımına geçelim. 100-150 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirim var. Zannediyorum 8 adet kadar çıkacak yapacağım börek için. Yine 70 gram kadar pastırmam var. Pastırma çemenli ya da çemensiz olması tamamen sizin zevkinize bağlı. Çemen sevmiyorsanız, fazla kokmasın diyorsanız çemensiz yapabilirsiniz. Böreğin içinde çemensiz biraz daha kolay duruyor aslında. Ama tat veren de çemen tabii ki. Pastırmalarımı jülyen bir şekilde doğradım. Biraz yapıştı. Onları önce elimle açıyorum. Ve bunu da kaşar peynirlerimin üzerine atıyorum. Şimdi 3 adet sivri biberim var. Sizde köy biberi varsa köy biberi kullanabilirsiniz. Acı tatlı tamamen sizin keyfinize bağlı. Biberlerimi de minik minik doğruyorum. Paçanga böreğinin olmazsa olmazı biberler biliyorsunuz. Çok yakışıyor pastırmaya. Hatta kağıtta pastırma yaptığımız zaman bile aynı bu paçanganın içini kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yarım kapya biber de koyuyorum ben. Çünkü kapya biberin o şekersi lezzetli tadı da çok yakışıyor bence. Ama tabii siz arzu ederseniz koyun, arzu etmezseniz koymayabilirsiniz. Kapya biberimi de minik minik doğruyorum. Şimdi 2 adet domatesim var. Burası önemli. Bunu size göstermek istiyorum. Domatesin çekirdek kısmını çıkarıp atıyoruz. Etli kısmı kalıyor. Çünkü böreğimizin içini sulandırmasını istemiyoruz. Hem lezzet katacak ama bu çekirdekli bölümler çok sulandırıyor. Gereksiz bir su oluşturuyor. O yüzden çekirdeklerini bu şekilde kolayca atabiliyorsunuz. Etli kısımları daha lezzetli oluyor. Bir daha göstermek istiyorum. Çok kolay. 4'e bölüyorum. Şöyle altından hemen çekirdekli kısmını atıyorum. Çekirdeklerini çıkarttığımız domateslerimizi de küp küp doğruyoruz. Ama bu çekirdek çıkma hikayesi önemli. Buna dikkat edin. Hamurlaştırmasın böreğinizin içini. Bütün malzememizi üst üste aldık. Şimdi biraz tuz serpiyorum. Çok fazla koymanızı istemiyorum. Çoğu zaman pastırmalar çünkü yeterince tuzlu oluyor. Aşırı tuzlanmasın. Biraz da çekme karabiber atıyorum. Hepsi bu kadar. 1 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave edip bütün malzememi güzelce karıştırıyorum. İç malzemesi bu kadar kolay. Hazırlandı, bitti bile. 1 adet yumurtamızı kasemizin içerisine kırdık ve güzelce çırpıyoruz. 1 çay bardağının çeyreği kadar şöyle 2 parmak sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. 1 su bardağı da sütüm var. Biraz içerisine tuz ilavesi yapacağım. Şöyle hemen yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu da koyduk. Bu sosumuz kenarda duracak şimdi. Şimdi 2 yufkamı üst üste serdim masama. Şöyle hazırladığımız sosumdan serpiştiriyorum üzerine. Ve fırçamın yardımıyla
her yeri güzelce ıslatacağım. Şimdi aslında paçanga böreği biliyorsunuz yağda, bol yağda, derin yağda kızartılarak yapılır. O zaman bu sosa hiç ihtiyaç yok. Paçanga böreğinin içine sos sürülmez aslında. Fakat ben fırına koyacağım. Daha az yağlı, hafif bir paçanga yapmak istediğim için fırına gireceğinden dolayı hafif şöyle yufkalarımı ıslatıp yumuşatıyorum. Derin yağda olsaydı, tekrar söylüyorum, eğer yağda kızartacaksanız paçanganızı o zaman hiç bu sosa ve bu işleme gerek yok. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Şimdi yufkamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra diğer taraftan tekrar ikiye bölüyoruz. Tam 8 parça olacak şekilde üçgenler elde ediyoruz. Sanki sigara böreği yapar gibi onun biraz daha geniş üçgeni. Evet, bu kadar. Çok kolay. Şimdi harcımdan bolca alıyorum. Ama tabii patlamamasına özen gösterelim. Ortasına koydum. Bir kenarını böyle katlıyorum. Diğer kenarını da üzerine katlıyorum. Zarf şeklinde güzelce dikkatli bir şekilde sarıyorum. Ve zaten yapışmış oluyor. Şimdi bu artan sosuma böreğimi batırdım. Bunlar tamamen fırında olacağı için arkadaşlar. Diğer tarafta da galeta unum var. Galeta unuma da batırıp tekrar tepsime koydum. Aynı işlemi tekrar ikinci böreğimize yapıyoruz. Çok basit ama çok da lezzetli biliyorsunuz. Herhalde paçanga böreği yemeyen ve sevmeyen yoktur ülkemizde. Çok leziz, her yemeğe yakışır. Hepsinin yanında nefis bir ara sıcak, hatta ana yemek bile olabilecek bir börek. Bu arada söylemek isterim, bu harca bezelye, tavuk, kıyma da koyabilirsiniz. Avcı böreği gibi daha lezzetli, farklı bir haç da hazırlayabilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. O da çok lezzetli olur. Bu arada beni bu dakikaya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarımın da kanalıma abone olmasını, videomu beğenmesini ve bildirim zilini açmasını rica ediyorum. Bildirim zili açıldığı zaman her paylaştığımız yeni video hemen ilk olarak size iletilir ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Ama aynı zamanda da bana gerçekten destek olmuş olursunuz. Kanalımın büyümesine ve videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Böreklerim hazır. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırına 10-15 dakika kadar güzelce kızarana kadar giriyor. Şimdi ben böreğimi yapacağım. Dekorumu da size göstermek istiyorum. Bu dekoru da çok yakışıyor bu tarz yemekleri size göstermek istedim. Domatesimi ince olarak çok ince dilimliyorum. Bu da
bir gül şekli arkadaşlar. Domatesleri, dilimlerimi elimle incecik ittiriyorum. Sonra domatesimin ucundan kıvırarak gül şekline veriyorum. Bu da bir başka dekorum oldu. Şimdi bunları kullanmayı planlıyorum böreğimin yanında. Böreklerimiz fırından çıktı. 200 derecede önceden ısıttığım fırında 12 dakika tuttum. Çıtır çıtır çok güzel oldu. Şimdi servis etmek istiyorum ve servisini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Böreğimizi verev olarak kesiyoruz. Hala çok sıcak. Çıtır çıtır. Fırında yaptık ama kızarmış gibi sıcak olmasını arzu ettik. Çıtır çıtır olmasını. Harika paçanga böreklerimiz hazır ve çok şirin, güzel bir sunumla arada bir kendimizi ve sevdiklerimizi de şımartmamız lazım. Sanki restoranda yemek yiyormuş gibi böyle güzel sunumlar renk katacak hayatımıza. Gördüğünüz gibi paçangalarımızın içi nefis oldu. Hiç yağlı değil, yağ çekmedi. Hafif olsun, yağ dokunuyor diyenlere yağ da kızartmaktansa fırında da bu bir alternatif. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Gerçekten çok kolay ve çabuk yapılıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ve ellerine sağlık diyorum arkadaşlar. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bay bay.